Şunu diyebilirsiniz ya, orası Almanya, orada da böyle şeyler oluyor mu? Yani Türk olan, hala Türk vatandaşı olan arkadaşlarım için şu detayı vermek istiyorum. Başvurmak için sadece 3 günümüz var. Halka açık bir duruşmaya katıldık. O yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hemen sizin iş akdinizi feshedemez. İş hayatında yaşayacağımız olumsuzluklarda maksimum koruma sağlamak için O haklarından feragat etmiş olarak sayılır. hala işvereniniz herhangi bir aksiyon almadı, paranızı ödemedi. 6.000 euro alacak için sizin 4.000 euro, sen neden işten çıkartıldın, haklı mısın, haksız mısın? Kendisinin hesabına gelen ilk parayla sizin paranız ödenmiş oluyor. Aslında en önemlisini de en sona bıraktık çünkü bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Umarız iyisinizdir. Eğer bize YouTube'da ilk defa denk geldiyseniz yaklaşık 4 yıldır Almanya'da yaşıyoruz ve tecrübelerimizi sizlerle her hafta düzenli olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün kendi aramızdanın 1. bölüm 2. kısmıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Almanya'daki iş hayatının daha çok pozitif yönlerini konuşmuştuk. Ve 2. videomuzda da Almanya'da iş hayatında olumsuz şeyler yaşarsak ne gibi aksiyonlar almamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bu konuda sizi bilgilendireceğimizi söylemiştik. Bugünkü konumuz Almanya'da iş hayatındaki olumsuzluklar ve bunlarla nasıl başa çıkabiliriz, neler yapabiliriz olacak. Eğer hazırsanız kendi aramızda 1. bölüm 2. kısmıyla başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi olumsuz yaşayabileceğimiz şeyler neler? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar işten çıkarılmanız, bir tanesi maaşlarınızın geç ödenmesi ve diğeri de maaşlarınızın ne yazık ki hiç ödenmemesi. Tabii ki de şunu diyebilirsiniz ya, orası Almanya, orada da böyle şeyler oluyor mu? Evet, oluyor Olabiliyor. arkadaşlar. Peki detaylara girmeden önce arkadaşlarımız iş hayatında en çok nelere dikkat etmeli? Bence arkadaşlarımız iş hayatında en çok yani sözleşmelerine dikkat etmeli. Şimdi sözleşmelerimizin, sen daha detaylı bilgilendirebilirsin. Sözleşmelerimizin içerisinde bir sürü gizli kapaklı oynamalar var. O sebepten dolayı arkadaşlar, herkesin ama herkesin sözleşmelerini tamamen harfi harfine çok iyi okuyup çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi bu ufak tefek nüanslar sizin hak edişlerinizi çok önemli oranda etkileyebiliyor. Peki hani mesela sen birazcık detay ver lütfen. Nelere özellikle dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar özellikle sözleşmemizde yer alan titelimizi, görev tanımımızı ve görev yerimizi iyice okumalıyız. Ve anlaştığımız şekilde mi düzenlendiğine çok büyük bir şekilde dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli. Almanya'da biliyorsun Ausländerbehörde de orada burada. Titelin ne kadar yüksek olursa sana verilen değer ne yazık ki o kadar çok artıyor. Yani sosyal statü Almanya'da ciddi anlamda önemli bir derecede rol oynuyor. Bunun dışında maaşların son ödeme tarihi de belirtilir sözleşmede. Örneğin bizim sözleşmemize göre her ayın en geç 5. iş gününe kadar maaşlarımızın ödenmesi gerekiyor. O yüzden mutlaka sizin sözleşmenizde de böyle bir ibare vardır. Siz maaşlarınız en geç ne zaman ödenebiliyor? Buna mutlaka bakın. Her ayın 5. iş gününe kadar ödenmediği takdirde arkadaşlar 6. iş gününden itibaren yasal faiz işleme giriyor. Bu da sizin için ekstra hani bir faiz getirisi demek. Tabii ki de bu Türkiye'deki gibi yani %10, %5, %20 değil.
Ama Cüzi miktarlar ama neden hak ettiysem neden bunu sahip olmayayım ki? tabii ki de yani geciktiriliyorsa neden Hı olmasın? hı. Buna da dikkat etmeliyiz. Evet. Bunun dışında izinlerimizi kullanırken bazı kısıtlamalar olabilir, bazı özel kurallar olabilir. Bunları da dikkatlice okumalıyız iş sözleşmemizde. Tek seferde en az 10 gün kullanma zorunluluğu olabiliyor Ya da mesela. tek seferde tamamını kullanamayabilirsin. Kullanamayabilirsiniz, Evet. aynen. Bunun dışında iş akdi fesli kuralları, bunları dikkatlice okumalıyız. Hangi durumlarda iş akdini biz ve işverenimiz feshedebilir? Bu konuda da özellikle şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki sistem hani Türkiye'deki ihbar süresi var ya arkadaşlar. İhbar süresi burada ciddi derecede bağımlılık yaratan bir konu. Yani şöyle ki, diyelim ki siz bugün elinize bir işten çıkarma yazısı aldınız. Bu şu demektir arkadaşlar, işvereniniz sizi öteki ayın 15'ine kadar çalıştırmak zorunda. Yani hemen sizin iş akdinizi feshedemez. Eğer 15'inden sonraya yansıyorsa bu süreçte öteki ayın 30'una kadar sizin paranızı yeniden ödemek zorunda. Bunları az sonra tekrardan detaylandıracağız. Evet. Aklıma gelen mesela Weihnachtsgeld ve 13. maaştan bahsetmiştik bir önceki videoda. Bu ödemeler aslında %90 diyeyim işverenin inisiyatifine kalmış Evet. ödemelerdir. Bu sebeple sözleşmede bunlar da belirtilir. Yani bunlar kesinlikle ödenecek değildir. İşverenin inisiyatifindedir. Bununla ilgili hak talep edilemez diye ibareler iş sözleşmesinde yer alabilir. O yüzden lütfen bunları da dikkatli okuyun. Aynı zamanda şunu da söylüyorlar, örnek veriyorum. Aynı bölümde bir kişi alabilir, bir kişi alamaz. Bu Alamayabilir. tamamen sizin performansınıza dayalı bir şey. Evet. Ayrıca iş hayatında yaşayacağımız olumsuzluklarda mahkemeye gitme durumumuz olacağı için işverenimizin hangi iş mahkemesine bağlı olduğunu, hangi şehrin iş mahkemesine bağlı olduğunu mutlaka öğrenmeliyiz. Bunlar da anketli kağıtların alt kısmında mutlaka belirtilir. Buradan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, aslında en önemlisini de en sona bıraktık çünkü bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu konu şu arkadaşlar, hak talepleriniz için verilen süre. Hı hı. Şimdi sözleşmelerde arkadaşlar direkt şöyle bir madde olmuyor. Yani örnek veriyorum, A kişisinin bu aylık maaşını 3 ay içerisinde talep etmezse bu hakkından feragat etmiş demek. Direkt böyle bir hani madde bulunmuyor arkadaşlar. Ama bunu ima eden şöyle maddeler olabiliyor. Eğer alacaklı ya da eğer çalışan hak edişlerini 3 ay içerisinde yasal ve yazılı olarak talep etmezse bu haklarından feragat etmiş olarak sayılır. Ya bu şekilde yazar arkadaşlar ya da farklı kelime oyunlarıyla bunu ima edecek şekilde yazarlar. Hı hı. Evet. Arkadaşlar, iş hayatında yaşayacağımız olumsuzluklarda maksimum koruma sağlamak için size tavsiye edeceğimiz iki farklı üyelik var. Birincisi Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung şöyle bir şey. Yani hak koruma sigortası ve bize göre Almanya'ya adım atar atmaz gerçekten Krankenversicherung'dan bile belki önce Rechtsschutzversicherung yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani demeyin ki ne problem yaşayacağım, neden işverenimle ya da başka biriyle Almanya'da neden davalık olayım ya da neden haklarımı savunmak için avukata ihtiyaç duyayım ki? Böyle şeyler düşünebilirsiniz. Biz de başta bu hataya düştük. Gerçekten Evet. bunun acısını sonradan çok yaşadık. O yüzden sizin yaşamamanız adına bu uyarıyı yapmak isteriz. Şöyle ki arkadaşlar, Rechtsschutzversicherung şu demek. Şimdi diyelim ki bunu bir tek iş olarak düşünmeyin. Check24'e girip baktığınız zaman Rechtsschutzversicherung şu demek. Hani herhangi bir özel sözleşmeyle, herhangi bir işverenle, ev sahibinizle ya da herhangi bir ürün için avukat desteğine ya da yasal desteğe, yasal süreç desteğine ihtiyacınız olduğu zaman aldığınız malın ya da alacağınız hak edişin değeri ne kadar yüksekse arkadaşlar avukat ücretleri de o kadar yükseliyor. Hı hı. Bu da şu demek. Siz örnek veriyorum işvereninizden 6.000 euro alacağınız var. 2 aylık maaşınızı ortalama diyelim ki alamadınız. Bu şu demek 6.000 euro alacak için sizin 4.000 euro avukat masrafı ödemeniz gerekiyor. Bu nedenden dolayı Rechtsschutzversicherung bunları üstleniyor. Almanya'ya geldiğinizde her şeyden önce Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung bunları bir kenarıya bırakın arkadaşlar. İlk önce ama ilk önce lütfen Rechtsschutzversicherung'u yapın.
Çünkü bunun size çok büyük derecede pozitif getirisi olacaktır ve benim size tavsiyem e, Check24'te bunu ayarlarken Ich und meine Familie seçeneğini seçin ve e, oradaki Miete, Wohnen, Beruf ve Privat seçeneklerini mutlaka seçin. Evet bunun aylık 69, 70, bazen 60 gibi götürüsü var. Lakin herhangi bir durumda bu sizi 3-0 öne geçiriyor ve kafa rahatlığı sağlıyor. O yüzden 60 euro, 70 euroya bakmayın. Kesinlikle bu sigortayı yapın. Evet. Ve bu sigortada da bazı fristler bulunuyor. O yüzden Almanya'ya gelir gelmez bunu yapmanızı öneriyoruz. Çünkü mesela siz Rechtsschutzversicherung'u bugün başlattınız. Yarın yeni bir işe başladınız ve bir sıkıntı yaşadınız hemen ardından. Bu geçersiz. Neden? Çünkü iş için 3 aylık bir frist var. Yani siz 3 aydan önce işle ilgili herhangi bir danışmanlık alamazsınız. Bu hangi firmadan bu Versicherung'u yaparsanız yapın, hep standarttır. İş için olanlarda 3 ay bekleme süresi vardır. Bu sebepten dolayı hemen yaparsanız bu süre hızlıca geçecektir siz Almanya'ya geldiğinizde ve komple geçerli bir sigorta haline gelecektir her konuda destek alabilmeniz için. Aslında şunu da ufak bir nüans vereyim. Evet, bir aylık süreci olanlar da var arkadaşlar ama hatırlıyorsan fiyatı mesela normalde 60-70 euro değil, 120-130 eurolara çıkıyor. Hani o sebepten dolayı sen güzel bir noktaya değindin. Aylık 60 euro, 50 euro fazla ödememek için bu fristi verimli bir şekilde geçirmek en mantıklısıdır. Evet. Ayrıca bu Rechtsschutzversicherung dışında bir de sendika üyeliği var. İşçi sendikaları yani. Gewerkschaft diye geçiyor adı. Bundan da destek alabilirsiniz. Bunu veya demiyorum, ek olarak, Rechtsschutzversicherung'a ek olarak bunu da yapabilirsiniz. Bunun zaten ücreti sanırsam bayağı cüzi bir fiyatı var. Brüt maaşının %1'ini alıyorlar aylık. Evet, aylık. Ve tabii sizin iş yerinizin hangi Gewerkschaft'a bağlı olduğunu internetten araştırıp bulabilirsiniz. Özetle Rechtsschutzversicherung ve Gewerkschaft üyeliği Almanya'da hayat kurtarıcı. 2, kendinizi garantiye alma sigortası diyebiliriz. Evet. O yüzden çok önemli. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl konumuza. Şimdi diyelim ki arkadaşlarım maaşlarınız ödenmiyor ya da maaşlarınız geç ödeniyor. Bu durumda neler yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Arkadaşlar Almanya'da ne yaşarsak yaşayalım. Ne konuda işverenimizle ya da herhangi bir kurumla iletişime geçmemiz gerektiğinde mutlaka bunu yazılı olarak yapmalıyız. Kesinlikle, yani yazılı olarak yapmadığımız, sözlü, müntlich olarak belirttiğimiz konularda hiçbir hak talep edemiyoruz. Bu sebepten böyle bir durumda maaşlarımız geciktiğinde ya da ödenmediğinde ilk olarak işverenimize Mahnung adı verilen yani uyarı yazısı yazmamız gerekiyor. Bunu maille de yapabiliriz ama tavsiye etmiyoruz. Mail bazı durumlarda geçersiz olabiliyor. İşveren inkar edebiliyor. Evet, işveren inkar edebiliyor. Almadım, görmedim, açmadım, spama düştü vesaire diyebiliyor. Bu yüzden kendinizi garantiye almanız için bunu kesinlikle postayla göndermenizi tavsiye ediyoruz. Ama postada 3 farklı posta çeşidi var. Lütfen sen açıkla. Evet, şimdi arkadaşlar ilk posta çeşidimiz normal posta gönderimi. Bunu bir kenarıya bırakıyoruz. Yasal süreçlerde bunu hiçbir türlü kullanmıyoruz. Şimdi Türkiye'deki iadeli taahhütlü gönderim seçeneği var ama bunu evet yapabilirsiniz lakin yasal olarak bu şuna sebep olabiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz gittiniz postayı gönderdiniz Einschreiben ile yani iadeli taahhütlü olarak gönderdiniz arkadaşlar. İşveren şunu diyebilir postacıya. Burada öyle birisi çalışmıyor ve almayabilir arkadaşlar. Bu durumda sizin mektubunuz size geri dönüyor. Bunu yapabilirler arkadaşlar. Çünkü postacı gidip de adama diyemez. Bana o zaman güncel personel listeni göster. Ya da hayır buna teslim almak zorundasın. Diyemez. Almıyorsa geri getirecek onu. Biz bu püf noktasını yeni öğrendik arkadaşlar. Bir de şöyle bir seçenek var. Hem de Einschreiben'dan 1,5 euro daha ucuz. Einwurf Einschreiben. Bu ne oluyor arkadaşlar? Postacı gidiyor, bunu posta kutusuna atıyor, attığına dair bir imza atıyor ve siz bunu DHL'nin sitesinden teslim edildi olarak bir
Bestätigung alıyorsunuz, onay alıyorsunuz. Bu şu demek arkadaşlar. Postacı oraya gitti, iş yerinizi buldu, iş yerinin posta kutusunu buldu ve posta kutusuna bu mektubunuzu attı. O saatten sonra arkadaşlar, posta kutusunu işvereniniz açtı mı? Okudu Mektubu mu? okudu mu? Etti mi? Hiçbir şey sizi bağlamıyor. Gösteriyorsunuz mahkemede. Bak güzel kardeşim, benim mektubum ayın 12'sinde saat 1'de teslim edilmiş. Bitti gitti. Evet. Geri kalanı işverenin sorumluluğu Çünkü oluyor. işverenin posta kutusunu açıp postaları kontrol etmesi kendi sorumluluğunda. Etmezse bu sizin sorumluluğunuzda değil. Siz yasal olarak görevinizi yapmış oluyorsunuz. Lakin şunu atladık. Mahnung yazarken nelere dikkat ediyoruz? Bu Mahnung'u nasıl yazıyoruz? Nasıl frist belirtiyoruz? Evet, şimdi öncelikle sen de biliyorsun ki bununla ilgili bir sürü internette örnek var. Yani bunu referans alıp e, bunu kendinize göre bir güncelleyebilirsiniz. Benim size tavsiyem ChatGPT'de detaylı bir arama yaparak hani yaşadığınız durumu anlatın ChatGPT'ye ve bunu Alman iş yasasında neye dayandırabilirim değil. Daha sonra da o yazıyı alın, yani oradaki maddeyi alıp deyin ki şu yasaya dayanarak, tabii yasanın bir de sağlamasını yapın. Şu yasaya dayanarak ben paramı talep ediyorum. Ama Frist yöntemi birazcık karmaşık. Yani Frist yönteminde bir hafta da geçerli, 2 hafta da geçerli. Genellikle bir haftayı tercih ediyor çalışanlar. Yani bu Mahnung'u yazdıktan sonra kendisine bir Frist vermeniz gerekiyor. Yani mesela ayın bugün 10'u, ayın 17'sine kadar sizin tarafınızdan bilinen hesabıma ödenmemiş maaşımı ya da eksik ödenmiş maaşımın kalan şu kadarını talep ediyorum. Bu tarihe kadar ödeme yapmazsanız haklarımı yasalar önünde kullanacağımı size yazılı olarak bildiriyorum şeklinde sonlandırarak bitirebilirsiniz Mahnung'unuzu. Güzel bir noktaya değindin. Şunu da ekleyelim. Arkadaşlar bazı kurumlar tarafınızca bilinen hesabınızı yazıyorsunuz, bilginizi yazıyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz. Bunu yazmadığınız zaman arkadaşlar bazı kurumlar bu çeşit Mahnung'ları kabul etmeyebiliyor. Ya da bir kurumdaki bir bölüm kabul edebilirken bir bölüm etmeyebiliyor değil mi? O yüzden Mahnung'unuzda IBAN bilgilerinizi de açık açık tekrardan yazarsanız kendinizi daha da garantiye almış olursunuz. Peki biz bu Mahnung'u postayla gönderdik. Bir frist verdik. O friste kadar hala işvereniniz herhangi bir aksiyon almadı, paranızı ödemedi. O zaman yasalar önünde bir sıfır daha öne geçmeniz için bir Mahnung daha yazabilirsiniz. Ve bu Mahnung'da özellikle şunu belirtebilirsiniz. Size falanca tarihte yazmış olduğum Mahnung'a göre vermiş olduğum friste uymadınız ve hala paramı ödemediğiniz için bu size yapmış olduğum son uyarıdır ve ödemediğiniz takdirde işe gelmeme hakkımı kullanacağım. Evet. Bu şekilde bir Mahnung daha yazıp postayla gönderebilirsiniz. Böylece elinizi oldukça güçlendirmiş olursunuz. Kendisine son bir şans tanımış olursunuz ve buna uymadığı takdirde de nasıl bir aksiyon alacağınızı da kendisine yazılı olarak bildirmiş olursunuz. Bunun şurada önemi geliyor arkadaşlar. Arbeitsgericht'te az sonra bahsedeceğiz. Arbeitsgericht'te gittiğiniz zaman, yani iş mahkemesine. Evet, orada şunu diyeceksiniz. Ben bu adama 2 kere uyardım. Buna rağmen benim başka çarem kalmadığı için buraya geldim. Bu sebepten dolayı bütün mahkeme masraflarının işverene yıkılmasını talep ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Evet, kesinlikle. Söylediğim gibi yaptınız. Kendisine işe gitmeyeceğinizi bu süreçte de belirttiniz. Yine hiçbir aksiyon alınmıyor. Yine işvereniniz sizi kale almıyor. O zaman ne yapacaksınız? Tabii ki artık son çare olarak iş mahkemesine gideceksiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi firmanızın bağlı olduğu iş mahkemesini de biliyorsunuz. Örneğin Köln diyelim. Köln'deki iş mahkemesine bağlı firmanız. Köln iş mahkemesine gidiyorsunuz ve orada Zahlungsklage ve Einstweilige Verfügung yapıyorsunuz. Peki bunlar ne demek? Buyurun. Şimdi bunlar şu demek arkadaşlar. Zahlungsklage arkadaşlar işvereninizin size ödemesi gereken toplam hak edişinizdir. Örnek veriyorum, sizin bir aylık maaşınız içeride. Bunu birazcık daha nesnelleştirmek gerekirse arkadaşlar şöyle düşünelim. Aylık ortalama maaşınız 3.000 euro netto. Siz Zahlungsklage yaptığınız zaman 3.000 euroluk alacağınız üzerinden işlem başlatılır. Lakin arkadaşlar hepimizin ödemesi gereken kira, Nebenkosten, ekstra giderler ya da zorunlu olarak ödediğimiz taksitlerimiz var.
Bunların gecikip sizin zarar görmemeniz için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Einstweilige Verfügung'da başlatıyorsunuz. Bu şu demek. Einstweilige Verfügung sizin öncelikle alacaklarınız. Yani 3.000 eurodan öncelikli olarak elinize geçmesi gereken ücret. Hı hı. Bunu da nasıl başlatıyorsunuz? Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki bakın ben bu kadar kira ödüyorum, bu kadar neighbor cost'unu ödüyorum. Bunlar benim taksitlerim. Ben bunları ödemem gerekiyor ve ben burada Türkiye'den gelen ya da Türkiye'de yaşayan, yani Türk olan, hala Türk vatandaşı olan arkadaşlarım için şu detayı vermek istiyorum. Benim Euro ile Türk parası arasındaki döviz farkından dolayı ülkemden talep edebileceğim ya da borç alabileceğim bir kişi yok. Burada da yok. O sebepten dolayı ben bu giderlerimi ödeyebilmek için şu kadar bir para talep ediyorum. Einstweilige Verfügung yani senin de bahsettiğin gibi kısaca sizin acil ödemeleriniz için acil karara bağlanması gereken bir proses. Çünkü Zahlungsklage biraz uzun sürüyor. Size bir duruşma tarihi atanıyor. Bu tarihte gidiyorsunuz, durumunuzu anlatıyorsunuz. Tekrardan işveren size bir frist veriyor. Şu tarihe kadar ödeyeceğim diyor. Ve çok uzun süren bir süreç. Ama Einstweilige Verfügung'un amacı hemen sonuçlanması. Ve orada bir grenze var, bir sınır var. Eğer 1500 euronun altındaysa sizin bu acil ödemeniz gereken tutarlar, bu duruşma olmadan da sonuçlanıyor. Belki 24 saat bile geçmeden elinize mahkeme sonucunu alabiliyorsunuz. Elinize mahkeme sonucunu alabiliyorsunuz. Evet. Ve bununla işvereninize gidip ya da işvereninize posta olarak gönderip bakın benim acil ödemem gereken şu kadar tutar var. Lütfen bunu çıkan mahkeme kararı ışığında bana derhal ödeyin. Derhal ödemek zorunda yani. Bunun için frist vermek zorunda değilsiniz bu arada. O sizin inisiyatifinizde. 2 gün, 3 gün de verebilirsiniz formaliteden. O yüzden bu çok önemli bir detay. Zahlungsklage'de de dediğim gibi size bir mahkeme tarihi atanacak ve bu mahkemede kişisel olarak bulunmak zorundasınız. İşvereninizle karşı karşıya geleceksiniz ve orada bu konu tartışılacak. İşveren neden size ödemediğini belki açıklayacak hakime. Hakim belli başlı sorular soracak ve ortak bir kararla şu tarihe kadar paranızın ödenmesi konusunda bir karara bağlanacak. Hemen şunu da hatırlatalım. Einstweilige Verfügung'da da diyelim ki parasını alamadı arkadaşlarımız ya da Evet. Zahlungsklage'de de paranızı alamadınız. Diyelim ki işvereniniz işi yokuşa sürüyor. O zaman Hı hı. ne yapıyoruz? O zaman hesaplarına haciz indirme sürecimiz başlıyor. Evet, yani aslında bunlar çok basit. Hepsi aynı iş mahkemesinin altlı üstü katları arkadaşlar. Evet. İki türlü haciz indirme işlemi var. Hı hı. Bir, haciz memuruna gidiyorsun, Gerichtsvollzieher'e ya da Fendungs- und Überweisungsbeschluss Beschluss. yapıyorsunuz. Biz size Fendungs- und Überweisungsbeschluss'u öneriyoruz. Çünkü neden? Fendungs- und Überweisungsbeschluss'ta gidiyorsunuz diyorsunuz ki adamın şu hesaplarının tamamına şahsi hesap da verebiliyorsunuz, firma hesabı da verebiliyorsunuz. Hepsine haciz indiriliyorsunuz. Taşınmazları, arabaları, Tabii. bir tek kontoları, bir tek hesapları değil. Her şeyini haciz indirebiliyorsunuz. Bir de bu süreç daha hızlı ilerliyor. Bize o yüzden bunu tavsiye 2-3 etmişlerdi. gün, evet. Daha hızlı ilerliyor. Sadece bunun formu biraz sıkıntı. Yani sayfalarca bir form dolduruyorsunuz. Hayatınızda duymadığınız, görmediğiniz tabirler var. Almancanız her ne kadar yeterli de olsa anlamıyorsunuz. Bunu doldurmak biraz zor. Almanlar bile doldururken zorlanıyormuş. Öyle demişlerdi. Ama bu formu doldurduğunuzda doğru bir şekilde böylece haciz süresi başlamış oluyor ve 2-3 gün içerisinde işvereninizin hesaplarına veya taşınmazlarına bloke konduğu için kendisinin hesabına gelen ilk parayla sizin paranız ödenmiş oluyor ve sonrasında onun hesabındaki bloke kalkıyor. Evet. Bu da son yapacağımız artık bu yani son çare oluyor. Ama çoğunlukla, özür dilerim, Yo, bitti. ama çoğunlukla işverenler iş bu raddeye gelmeden ödemeyi tercih edip Tercih sizin ediyorlar. mahkemeden çekilmenizi talep ediyorlar. Evet. Şimdi siz böyle bir süreçte eminim ki çok yıpranacaksınız. Yani yıpratıcı bir süreç. Paranız ödenmiyor, sürekli koşturuyorsunuz, hak ettiğiniz bir maaşı alabilmek için bu kadar emek harcıyorsunuz. Bu durumda size aslında yasal olarak haklı fesih imkanı tanınıyor. Yani Evet. siz bu zorlu süreci yaşamak zorunda değilsiniz. Bundan sonrasında bunun yaşanmayacağının garantisi yok ve siz artık sıkıldınız, soğudunuz bu işten, işverenden mesela. O zaman siz
haklı fesih yapabiliyorsunuz. Sözleşmenizin fesini talep ediyorsunuz ve sanki işveren sizi işten çıkarmış gibi tüm haklara sahip oluyorsunuz. Bu haklar neler? İşsizlik maaşı alabilme, tazminat alabilme eğer bir yıldan fazla çalıştıysanız. Bu konuda atladığımız bir nokta var mı? Bakıyoruz notlarımıza. Atladığımız bir nokta yok gibi. Mahnung yazmaktan bahsettik. Mahnungumuzu postayla nasıl göndermemiz gerektiğini söyledik. İkinci Mahnung'dan işe gitmeme hakkımızdan bahsettik. Arbeitsgericht'i söyledik. Haklı fesih söyledik. Evet, yani maaş ödemelerinin gecikmesinde ve maaşların hiç ödenmemesinde neler yapmamız gerektiğini söyledik. Ayrıca yasal olarak oraya gittiğinizde zaten bu Zahlungsklage'yi doldururken size oradaki görevli şunu da söyleyecektir ki %5 faiz hakkınız var alacağınız üzerinden. Bunun tam olarak nasıl hesaplandığını bilmiyoruz. Direkt %5 değil. Bu %5'lik faiz çok cüzi bir miktar da olsa bu sizin hak edişiniz ve zaten bu Zahlungsklage'de kağıdınızda belirtilecek. Şimdi istersen bir de işten çıkartılma durumuna değinelim. Hı hı. Yani burada arkadaşlar öncelikle işten çıkartılmada elinize işten çıkartılma yazınızı aldığınız zaman ilk önce dikkat etmeniz gereken konu adam bir sebep belirtmiş mi? Evet. Çünkü sebep belirtilmeyen Kündigunglar arkadaşlar yasa önünde ucu açık bir şey oluyor. Yani sen neden işten çıkartıldın? Haklı mısın, haksız mısın? Çünkü işverenler bunu sebepsiz vermeyi tercih ediyor ki zaman kazansın ya da bir şeyleri rayına oturtabilsin diye. Yani yasal olarak kılıfını uydurabilsin diye. Bu sebepten dolayı eğer Kündigung yazınızda Grund yoksa yani sebep yoksa bu Kündigung yazısını kabul etmeme hakkınız var ve biz de kabul etmemeniz taraftarıyız arkadaşlar. Bununla birlikte bir de fesih filisti var. Fesih filistine de lütfen çok dikkat edin. Az önce demiştim ya hani ayın 15'ine kadarsa size ayın 30'unda işsiz bırakamaz. Öteki ayın 15'ine en az bu 15'ine kadar sizi çalıştırmak zorunda. Yani 2 hafta sonra sizin iş hakkınızı fesih edemez. Lütfen bunu da kabul etmeyin. Ve mutlaka ama mutlaka iş haddi fesih yazınızı, işten çıkarılma yazınızı lütfen postayla talep edin ki zaman kazanın. Neden zaman kazanmanız gerekiyor? Ona da lütfen sen deyin. Çünkü arkadaşlar Kündigung kağıdımızı, Kündigung yazımızı aldıktan sonra işsizlik maaşına başvurmak için sadece 3 günümüz var. Evet. O yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hemen alıp ilk işimiz Agentur für Arbeit'e yani iş kurumuna gidip kendimizi işsiz olarak ve iş arıyor olarak kaydettirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında daha önce yapmadıysanız onlar size sisteme ulaşabilmeniz için password ve kullanıcı adı bilgilerini sizinle paylaşacak ve online olarak işsizlik maaşına başvuru yapacaksınız. Bu işsizlik maaşına başvuru yaparken bir takım evraklar var. Bunların hepsinden bahsetmeyeceğim ama en önemli olanından bahsetmek istiyorum. Arbeitsgeberbescheinigung. Bu Arbeitsgeberbescheinigung'u sadece o an işten çıktığınız firmadan değil, daha önce Almanya'da çalışmış olduğunuz tüm firmalardan talep etmeniz gerekiyor. Bu yüzden daha öncesinde bunu talep ederseniz, bu durum bu raddeye gelmeden önce onlar cebinizde hazır bulunursa bu süreçte daha az zaman kaybetmiş olursunuz ve daha çabuk bu başvurunuzu tamamlamış olursunuz. Evet. Zaten eğer eksik evrakınız olursa sistemde takip ettiğinizde mutlaka bu eksik evrakların neler olduğu konusunda sizi bilgilendirecekler. Ona göre evrakları tamamlayıp başvurunuzu da tamamlamış olursunuz. Bunun için kısıtlı süreniz var. O sebepten dolayı lütfen 3 günü geçirmeden bu başvuruyu online olarak yapın. Bir de arkadaşlar biz şuna dikkat ettik. Hani çevremizdeki işsiz kalan arkadaşlarımız da tarafınıza bağlanan işsizlik maaşı arkadaşlar genelde net maaşınızın %60'ı 65'i olarak geliyor. Hani kendinizi buna hazırlayın. Örnek yani kendinizi bunun için planlayabilin ya da bu tutara göre planlayabilin diye baştan sizi uyaralım. 60'ıyla 65'i diyebiliriz. Hani bu şekilde gelecek arkadaşlar. O sebepten dolayı bu konuda da önceden bilginiz olmuş olsun. Ama aslında bu konuda sen benden tabii ki de kat ve kat daha soğukkanlı olduğunu düşünüyorum. Bence en önemlisi panik yapmamak. Evet, Kündigung'umuzu aldığımızda panik yapmamamız lazım. Çünkü dediğim gibi yapmamız gereken bir sürü adım var. Bu yüzden paniği bir kenarıya bırakıp neler yapmak istediğimize odaklanmalıyız ve doğru bir şekilde yapıp bu durumdan en az zararla çıkmalıyız.
Tabii ki Agentur für Arbeit'a gittik, kendimizi kaydettirdik iş arayan olarak ve işsiz olarak. Sonrasında işsizlik maaşına online olarak başvurduk. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ausländerbehördeyi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bunun için 2 hafta süreniz var. 2 hafta içerisinde Ausländerbehördeyi durumunuzla ilgili bilgilendirmezseniz bir Strafe yani ceza ödemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden bu çok önemli. Ama biz bunun bazı tabiri caizse hilelerini öğrendik zaman kazanabilmek için. Onu da lütfen sen açıkla. Şöyle ki arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bahsettiği ceza var ya, o 1.000 euro Evet, gibi yüksek bir ceza. meblağ. Ya benim cebimden neden 1.000 euro çıksın ki? 2 haftada sürem var. Şimdi arkadaşlar, Ausländerbehördeyi bilgilendirebilmeniz için 3 yol var. 1. Posta. 2. E-mail. 3. Şahsi başvuru. Ama bize zaman lazım arkadaşlar. O sebepten dolayı en mantıklı yol e, Ausländerbehördeyi e-mail ile bilgilendirmek. Hı. Ama sonuç olarak benim 2 haftalık bilgilendirme fristim var. Evet. Ya o zaman ben ne yapacağım? 11. 12. gün gibi arkadaşlar Ausländerbehörde'ye bir bilgilendirme maili atın. Tabii bu süreç içinde Arbeitsgericht'e giderseniz hani az sonra ona da değineceğiz. Arbeitsgericht'e giderseniz hani bakın ben Klage'de başlattım diyebilirsiniz. 11. 12. günde bir e-mail atın arkadaşlar. Siz yasal olarak sorumluluğunuzu yerine getirmiş olun. Hı hı. Onların mailbox'ına o mail düştü mü arkadaşlar? Size 5 ay sonra mı cevap veriyor? 1 saat sonra mı cevap veriyor? 3 yıl sonra mı cevap veriyor? Siz yasal sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz için bu sizi hiçbir türlü enterese etmiyor. Ve bunun şöyle de bir avantajı oluyor aslında. Hani diyelim ki mavi kart sahibiysen 18B1'e düşmüyorsun. Hı hı. Ya da 18B1'deysen de Fiksyons 5 aynı gün kalmıyorsun. Yani bu süreci oturumunuzu riske atmadan hadi ya da kazanmış olduğunuz haklarınızı riske atmadan uzatabildiğiniz kadar uzatabilmeniz için mutlaka ama mutlaka mail yöntemini seçin. Evet, zaman kazanmış olursunuz. Bize de bu fikri bu arada Ausländerbehörde'de çalışan Memur birisi, verdi. evet bir memur bu seçeneği söylemişti. Peki arkadaşlar, siz işinizi çok seviyorsunuz. İşten haksız yere çıkarıldığını düşünüyorsunuz. İşvereniniz işten çıkarma yazınızda hiçbir şekilde bir grunt belirtmedi, bir sebep belirtmedi ya da saçma bir sebep belirtti size göre. Yani geçersiz bir sebep belirtti. Siz belki bu iş için taşındınız. Belki bu iş için Türkiye'den geldiniz. O yüzden işinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Bu durumda işe iadenizi talep etme hakkınız da var. Nasıl işe iadenizi talep edebilirsiniz? Yine iş mahkemesinde Kündigungsschutzklage yapmanız gerekiyor. Ve sebeplerini belirterek, oradaki görevliye sebeplerini belirterek, mesela ben bu sebepten taşındım, ben bu sebepten Almanya'ya göç ettim, ya da şu anda yaşadığım çevrede başka bu mesleği yapabileceğim seçeneklerim yok. Ya da birkaç seçenek vardı, çoktan başvurdum, hala cevap alamadım ve bu süreçte mağdur oluyorum. Ya da çoktan başvuru yaptım ama olumsuz cevap aldım. Ben işimi seviyorum, ben iş arkadaşlarımı seviyorum, benim işverenimle herhangi bir problemim yok. O yüzden ben işe iademi talep ediyorum şeklinde kendisini açıklayıp kendisi sizin bu söylediklerinizi yazacaktır ve size yeni bir mahkeme de görüşülmek üzere hazırlanmış bir evrak verecek. Gütetermin deniyor. Gütetermin deniliyor ve bunun için de size bir randevu atanıyor. Bu randevu zamanında gidip yine işvereninizle mahkemede karşı karşıya gelip bu durumu bir de sözlü olarak hakimin önünde belirtmeniz gerekiyor. Ve nasıl mahkemelerde standart ilerlendiği gibi ortak bir karara varılacak ve çok yüksek ihtimalle eğer söylediğim sebepleri belirttiyseniz, haklıysanız, işvereninizin de geçerli sebepleri yoksa işe iadeniz gerçekleşir. Ve işe iadeniz gerçekleştiğinde aslında en güzeli bu kaybettiğiniz süredeki maaşınızı da alabiliyor olmanız. Yani herhangi bir kaybınız olmuyor işe iadeniz gerçekleştiği zaman. Burada şöyle bir örnek verelim. Arkadaşlar biz size hani bu süreçleri öğrenebilmek için birazcık Arbeitsgericht'te takıldık diyelim. Öfertlich olan yani halka açık bir duruşmaya katıldık. Amerikalı bir ilaç firması Evet. o bünyesinde 18 yıldır çalışan bir kadını işten çıkartma kararı almıştı. Kadının da hatırlıyorsan emekliliğine az vardı. Tabii ben yine merakıma yenik düştüm ve içeriye girdim. Aslında amacım şuydu arkadaşlar, çalışanların işverenlerden neler yani talep edebildiğiydi. Şimdi bir yıllık
çalışan olduğunuz zaman arkadaşlar tazminat talep etme hakkınız var. Ama kıdem tazminatınız arkadaşlar aylık brüt maaşınızın maksimum yarısı kadar. Tabii Evet. bu güte terminde bir çekişme oluyor. Hı hı. Hani ben şu kadar veririm, siz hayır ben bu kadar istiyorum. Biraz da bilmem ne. açık arttırma gibi bir durum oluyor yani. Evet. Biz oraya gittiğimizde arkadaşlar kadın 18 yıldır çalışıyordu ve kadının engelli raporu da varmış. Hatta ben gördüm, kadında bir topuk vardı arkadaşlar. Bu kadar. Topuklu ayakkabı vardı, bu kadar. Ben diyordum ki bu kadın nesi engelli? Gözleri görüyor, yürüyüşü Hı hı. düzgün. Bir de topukluyla yürüyor yani. Yani belli ki Ha. iş hayatına zarar vermeyen, iş hayatını engellemeyen bir engeli var belki de. Yaklaşık oturum 2,5 saat sürdü. Kadının talep ettiği ilk öncelikli şey şuydu. Ben işimi geri istiyorum. Çünkü ben çalışmak istiyorum. Benim emekliliğime 2 yıl kaldı. Ben başka yerde iş bulamam. Hı hı. Ardından avukatlar dedi ki hayır biz çalışmak istemiyoruz sizinle. Ondan sonra kadın dedi ki o zaman dedi ben dedi 1 yıllık maaşımı dedi, özür dilerim. Evet, 1 yıllık maaşımı talep ediyorum dedi. Tabii bu 1 yıllık maaşımın içerisinde dedi Weihnachtsgeld ve 13. maaşımı da talep ediyorum dedi. Hı hı. Onlar hesaplama yaptı arkadaşlar ve ondan sonra dediler ki hayır bunu biz kabul etmiyoruz. Kadın dedi ki ben dedi o zaman dedi 34.000 euro artı Weihnachtsgeld'imi talep ediyorum ve 13. maaşımı talep ediyorum. Avukatlar da dedi ki arkadaşlar hayır bu da mümkün değil. Ondan sonra kadınla oturdular, konuştular. En son şuna bağladılar arkadaşlar. Kadın işe gitmeyecek. 10 ay daha çalışacak. Ama kadın işe gitmeyecek, 10 ay daha sigortalı gözükecek, finans geldiğini alacak. Ya bu şekilde arkadaşlar hakkınızı sonuna kadar arayabilirsiniz. Yani Korkmayın. kadın ne yaptı, ne etti, istediğini aldı, onu demek istiyoruz. Bizim için bu öffentliche Klage'ye katılmak çok faydalı oldu. Aslında biz ne kadar Almanya'da ne kadar değerli olduğumuzu ve aslında çalışan olarak işverenden ne kadar önde olduğumuzu ve eğer gerçekten hak ediyorsak, gerçekten istiyorsak da mahkeme önünde isteklerimizi talep edip alabileceğimizi görmüş olduk. Bu bize bayağı bir yani güvende hissettirdi bizi. O yüzden iyi ki Evet. bunu tecrübe etmişiz diyoruz. Haklarımız için susmamalıyız ve hakkımızı aramalıyız kesinlikle. Daha fazla değinmek istediğin konular var mı? Yani iş hayatındaki olumsuzluklarla alakalı sanırım her şeye değindik. Ama genel olarak hatırlatmalar yapabiliriz arkadaşlarımıza. Genel olarak bazı uyarılar yapabiliriz. Mesela benim aklıma şu anda şu geldi. Ard arda 6 hafta rapor almamak. Çünkü ard arda birbirini takiben 6 hafta boyunca rapor alırsanız işveren haklı olarak iş akdinizi feshedebilir. Çünkü neden? Kendisi mağdur olduğunu, 6 haftadır siz işe gelmediğiniz için işlerin aksadığını belirterek yasal olarak böyle bir hakkı var. Bu konuda uyarabiliriz. Siz eğer çok ciddi bir rahatsızlığınız yoksa, ufak tefek rahatsızlıklardan dolayı işe gitmiyorsanız eğer mutlaka araya en azından zaman girmesi için birkaç gün işe gidip sonra belki rapor alabilirsiniz. Bilmiyorum ama birbirini takiben rapor almamalısınız 6 haftadan fazla. Bu aklıma geldi. Bu konuda arkadaşlarımızı uyarabiliriz. Senin aklına ne geliyor? Benim aklıma gelen ise daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle hastalığınızı paylaşmayın kimseyle. Evet. Bu sizin aleyhinize kullanılabilir. Bu arada bu 6 haftadan fazla devamlı raporda tabii arkadaşlar hani bir hastalık tedavisi, hani bir ortopedik problem ya da ne bileyim bir ameliyat varsa hani bundan yana sıkıntı yok. Hani böyle bir griptir, baş ağrısıdır, stresle baş edememedir. Bunlardan dolayı almayın yani rapor. Bunu devam ettirmeyin lütfen. Evet. 6 haftaya kadar işvereniniz sizin sigortanızı, maaşınızı ödemek zorunda ancak 6. haftadan sonra artık Krankenkasse devreye giriyor. Ve şunu duyduk ki Krankenkasse de 6 haftadan sonra 7. haftadan itibaren sizi arayıp hani neden işe geri dönemiyorsunuz? Problem nedir? Sizin için daha fazla ne yapabiliriz? Gibi sizi bir nevi sıkıştırmaya başlıyormuş. Doktoru da sıkıştırmaya başlıyormuş. O yüzden dikkat edin deriz 6 hafta ve sonrasındaki raporlarınız için ve hastalığınızı paylaşmayın. Hiç kimseye, hiçbir şekilde işvereninize de arkadaşlarınıza da hastalığınızın ne olduğu hakkında bilgi vermeyin. Yarın öbür gün bir problem yaşadığınızda mesela bu şekilde mahkemeye gitmeniz gerektiğinde orada sizin aleyhinize bunu kullanabilir işvereniniz. Yani daha teşhis edilemedi deyin geçin bence. Yani. Ya da ben bunu paylaşmak istemiyorum deyin. Bu en doğal hakkınız. En doğal hakkınız. Ya şimdi bizde bir de şu travma var ya hani biz
Freundlich olmaya çalışıyoruz. Dost canlısı gözükmeye Evet. çalışıyoruz. Yani biz mazeret uyduruyoruz ama Almanlar bize gelip ne diyor? Einfach. Sen bana bunu soramazsın diyor. Bunu Ya- en yakın arkadaşım bile söylüyor. Yani o yüzden tabii biraz kültür farklılığı. Bazı şeyler bizi şaşırtıyor. Hı hı. Ülkemizde alışık olmadığımız şekilde görüyoruz burada ama buna da dikkat etmeliyiz ve maaşlarımızı paylaşmamalıyız. Kimseye ne kadar maaş aldığımızı söylememeliyiz. Bu zaten Türkiye'de de böyle. Burada da aynı. Ve sözleşmelerde bunun için çok katı yaptırımlar var arkadaşlar. Bunu Evet. lütfen unutmayın. İşvereninin kulağına gitmemesi gerekiyor. İşte falancanın maaşı şuymuş, ben neden daha düşük alıyorum diyebilir çünkü çalışma arkadaşınız. Burada siz sıkıntılı duruma girersiniz. Arkadaşlar, son olarak ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videomuzda gerçekten çok fazla e-mail üzerinden soru aldık. Öncelikle bize göstermiş olduğunuz ilgi ve alak için Teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, hani hepimizin gündelik bir hayatı olduğu için ve gündelik koşturmacalarımız olduğu için elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sorularınıza dönmeye çalışıyoruz. Bilmediğimiz konularda da biz de araştırıyoruz. Bu yüzden birazcık fazla sürebiliyor bu süreç. Ama sizi kesinlikle göz ardı ettiğimizi lütfen ama lütfen düşünmeyin. Mutlaka cevaplayacağız. Eksik Evet. kalanları da. Şunu da hatırlatalım. Arkadaşlar biz burada kimseye karşı bir muhalefet değiliz. Biz sadece gözlemlediğimiz ya da yaşadığımız... Tecrübe ettiklerimizi sizinle paylaşıyoruz ki siz bizim yaptığımız hataları yapmayın. Siz daha iyi geçirin bu süreci. Almanya gelme sürecini ve geldikten sonraki haklarınızı bilin ki ona göre hareket edin istiyoruz aslında. Amacımız ve gayemiz tamamen bu. Hiçbir şey bilmediğiniz zaman arkadaşlar, senin de bahsettiğin gibi aslında bu süreç insanı gerçekten çok yıpratıyor. Çok yıpratıyor, çok yoruyor, evet. Biz edinmiş olduğumuz tecrübelerimizle size bir bilgi vermeye çalışıyoruz. Bazen yeri geliyor düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu nedenden dolayı hani sürçülisan ediyorsak affola, aklıma olacak o kadar geldi. Sürçülisan ediyorsak affola. Hani bizim bir iddiamız yok. Alman Anayasası'nı biz yazdık ya da bütün Tabii ki. yasaları biz oluşturduk ya da biz her şeyi biliyoruz ya da biz avukatız demiyoruz arkadaşlar. Biz yaşamış olduğumuz ya da gözlemlemiş olduğumuz şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Yol gösterici olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hani bu bir kayıt da var, yani bu imkan da var. Evet. O sebepten dolayı ben yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi aramızda 1. bölümün 2. kısmı burada sona erdi. Eğer videolarımız size yol gösterici oluyorsa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Ve sorularınızı, her türlü düşüncelerinizi bizimle e-mail yoluyla, Instagram DM'den, Petite Jetlag'dan beni bulabilirsiniz. Veya videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu bizi çok mutlu eder. Hem Evet. biz de yeni şeyler öğreniyoruz. Birlikte düşünüp, birlikte kafa yorup bazı konuları çözüme kavuşturmayı ya da sorularınızı cevaplamayı her zaman gönülden isteyerek yapıyoruz. Bu sebepten dolayı lütfen bizi sorularınızdan ve yorumlarınızdan eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Her hafta video paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda haftada görüşmek üzere. Bir sonraki videoda haftada. Bir sonraki videoda haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.